Akış bizimle, hoş geldiniz. 15 dakika süremiz var bu bölümde konuşmak için. Sosyolog yazar. 90'ları az önce videosunu izledik. Bir nostalji diye bahsediyoruz ama her zaman geride kalan, yani geçmiş hep şimdiki zamandan daha mı özeldir? Daha mı çekici gelir? Yoksa sahiden 90'ların diğer dönemlerin hepsinden farklı bir yeri mi var? Niye o kadar çok özlüyoruz o dönemi? Muhtemelen ikisi birden. Yani bir taraftan özel bir yeri var ama herkes için özel değildir herhalde. Yani 90'larında ilk çocukluğunu yaşayan birine özel gelmeyebilir. Ya da işte son çağlarını yaşayan birine gelmeyebilir. Ama benim anladığım kadarıyla geçmişi bizim özlememizin temel nedenlerinden bir tanesi gelecek kaygımız. Ben öyle yorumluyorum. Gelecek çünkü belirsiz bir şey ya. Ne olacağını bilmiyoruz, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Halbuki geçmiş sağlam. Orada duruyor bir biçimde ve onun iyi yanlarını konuşuyoruz. Yani kötü yanlarını konuştuğumuzda ona bir özlem duymuyoruz nasılsa biz. Ama geçmişteki iyi şeyler, bir takım duygular, bize ait duygular falan söz konusu olduğunda onları özlüyoruz. Çünkü o belirgin, o net, elde var bir kısmına giriyor. Öbür taraf biraz korkutucu, biraz ürkütücü bir şey. Bununla ilgili çalışmalar da var. Aslında şunu görüyorsunuz. Eğer bir kişinin özgüveni yüksekse o zaman geçmişle ilişkisi fazla yüksek olmuyor. Çünkü özgüveni yüksek olan biri geleceğe daha rahat bakabiliyor. Daha rahat orayla... Belirsizlikten daha az mı korkuyor? Daha az çekiniyor, korkuyor. O yüzden o ilişki de düşük oluyor. Yok oluyor değil. Ya da ilişkinin biçimi değişiyor. Geçmişle kurduğu ilişkinin biçimi değişiyor. Yani ah o günler ne güzeldi, keşke o günlere dönsek, o günleri tekrar bugün yaşasak yerine diyor ki ya o günler çok keyifliydi, harikaydı. Hadi bugünün de işte keyfini çıkaralım, bugünü de harikalaştıralım. Zaten geleceği de biz keyfini çıkarırız, harikalaştırırız gibi bakınca denklemi çözmüş oluyor. Yoksa eğer bu yani işte özgüveni daha düşük bir bireyse ya da toplumsa, özgüveni düşük bir toplum olabilir mi? Evet olabilir. O zaman geçmişe daha çok takılıp kalıyor. Oradaki belirginlik, oradaki o güzel her neyse şeyi şimdi daha iyi yaşayacağını düşünmeye devam ediyor. Peki yani öncelikle şunu ortaya koyalım. Biz gelecek kaygısı ya da belirsizliği sebebiyle geçmişteki pozitif, olumlu duygu durumlarını özlüyoruz. Sadece bu değil ama önemli. Somut olduğu için. Evet. Peki 90'lar? Bir şey ben Sor, hala bir tabii. merak ediyorum ki hazır bulmuşken üstadı. Aman Hocam insanoğlu genelde hani kötü şeyleri konuşmaya meraklıyken niye geçmişi yad ederken hep sadece iyi şeyler kalıyor aklımızda? İşte sorunun içinde cevap var. Çünkü kötüden kaçmaya çalışırız biz. Yani organizmamızın Ama gelişmesi o ya. dillendirdiğimiz genelde kötülük. Çünkü kaçmak istiyoruz. Onu çözmek, Konuşup- onu çarelendirmek istiyoruz yani. Ama iyi bir şeyi hatırlamak da bize iyi geliyor. Yani çoğunlukla geçmişi sadece iyi yanlarıyla konuşmayız. Ama iyi yanlarını konuştuğumuzda da güçlü konuşuruz. Öyle bir mekanizma var. Çünkü organizma kendisini korumak istediği için... Sadece bizim için, ya Türkler için geçerli bir şey değil. Daha genel dünyadan bahsediyoruz değil mi? Sanmıyorum. Evet. O zaman ben 90'ları sorayım. 90'lar neden özel? Özel mi sence? Benim 20'li yaşlarım, o yüzden çok eğlendim. Çok güzel, böyle yani iş dediğim, yani hiç çalışmadım hayatım boyunca. Hep benim için hobiydi yaptığım şeyler de. Güzeldi. Ya plastik şov yaptık mesela. Böyle gencecik çocuklardık hep beraber. Mesela çok neşeliydi bizim için. İlk televizyon maceraları. Evet. Öyle düşün. TRT'de başladık, sonra özel kanallarda devam etti falan. Bizim için neşeliydi. Ben ilk dergiye girdiğim, Limon dergisinde çizmeye başladım falan. Bir de evet çok eksik, çok dert, bir sürü bir şey bulabilirsin falan ama daha özgür, daha mutlu, daha gelecek kaygısı olmayan dönemlerde. O yüzden yani biz açıkçası şimdi bakınca çok şanslı nesil olarak görüyorum maalesef. Yani ben de öyle düşünüyorum çünkü sonuçta sokakta oynayabilen, mahallede büyüyen çocuklardık ve bir şekilde Eve bugün girmezdim yani. daha bireysel ve sosyalleşmesini de işte ekranlar aracılığıyla kuran çocuklar var. Öyle bir karşılaştırma yapmanızı istesem peki? Yani o bakımdan çok doğru. Çünkü mahalleyi kaybettik biz. Yani bu şehirleşme dediğimiz bugünkü haliyle ucube hikaye bize hakikaten çocukluklarımızı yok etmeye başladı. Bizimkilerden söz etmiyorum. Şimdiki çocukların da çocukluklarından söz ediyorum. Yani demin sıkılma konuşuluyordu. Araştırmalar var o konuda. Sıkılmanın yaratıcılıkla doğrudan ilişkili olduğuna dair araştırmalar var ve şimdiki eğilim şu: bırakın çocuklar sıkılsın.
Sıkılsın ki bir çözüm üretmeye alışsınlar. Bu tabii işte deminki mesela özgüveni geliştiriyor bir taraftan. Bir taraftan da şöyle bir yanı var. Şimdi sıkılmasın çocuklar diye geçenlerde yeğenimle konuşuyoruz. Epey bir zaman oluyor. Dedim nasılsın? Böyle işte 10 yaşında falan yani. Çok yorgunum dedi. Ben de böyle için olan neyin yorgunusun sen diye düşünüyorum yani. Dedim ne yorgunluğu ya? Çocuk bir anlattı. Hafta içi zaten okul. Cumartesi sabah işte bilmem ne etkinliği. Yok baleye gidecek, yok gitara gidecek, yok yüzmeye gidecek, yok bilmem ne kursuna gidecek falan. Ben yoruldum. Ya şimdi felaket bir şey. Bu çocuk ne zaman sıkılacak? Neden sıkılmak kritik bir şey, iyi bir şey? Çünkü kendinize dönmeniz gerekiyor, kendinize bakmanız gerekiyor. Öbür türlü hocaya bakıyorsunuz. Etkinlikte size işte o şöyle parmak basılır, böyle basılır, şöyle davran, böyle davran. İnsanla ilişki içerisinde olduğunuzda siz giderek siz yok olmaya Şimdi başlıyorsunuz. işte bugünlerde böyle bir proje çocuk sevdası var ve o çocuklar ne yazık ki çocukluklarını en azından bizim yaşadığımız gibi yaşayamıyorlar. Zaten şartlar aslında yaşatmıyor pek çok sebepten. En başta mahallesizlik ve sokakta birebir oynayamama meselesi yüzünden. Peki o 90'lara biraz gelecek olsak, 90'lar deyince ilk aklına ne geliyor? Benim mi? Evet. Ya müzik geliyor çoğu insanın. Genelde müzik geliyor evet. Evet. Ben mesela böyle benim aklıma gelen müzik ayrı mesela müzikle ilintili yani direkt şarkılar değildi. Mesela nefis konserler geliyor gittiğimiz. Çok eğleniyorduk yani böyle o bir sürü yurt dışından bir sürü gruplar gelirdi. Türkiye yani içeriden çok güzel konserler. Ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum mesela. Bizim okulda bile 17 tane rock grubu vardı mesela. Bir okulda saçma değil mi yani? Okul kendi içinde rock festivali düzenleyebiliyordu yani. Öyle düşün. Çok zengin, çok yaratıcı insanların sokaklarda böyle birbirimize çarptığımız falan nefis ortamlardı. Çünkü yaratıcılığı besliyor aslında. Güzel bir şey gördüğün zaman ondan etkileniyorsun. İyi bir sanat eseri ben gördüğüm zaman koşa koşa atölyeye gidip bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu çoğaltabilirsek o böyle çarpan etkisiyle daha da çoğalıyor. Yani çocukları böyle yetiştirmemiz lazım aslında. Biz şanslıydık. Güzel günlerdi falan.